Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Tekrardan kanal aktif hale geldi ve gerekli düzenlemeleri yaptık. Şimdi Bitcoin'i inceleyeceğiz. Daha sonra Amerikan borsaları, Borsa İstanbul, altın, gümüş gibi birçok yerlerde paramızı değerlendirmeye çalışacağız. Oradaki sinyalleri takip edeceğiz. SPK'nın istediği uyarıyı da yapalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece fiyat analizidir. Bazen ters olabilir, zarar edebiliriz. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peki şimdi ne yaptı Bitcoin? Bitcoin buradan bir yükseliş ne yaptı? Sağladı. Ama bu yükselişe güveniyor muyuz? Hayır, güvenmiyoruz. Hemen fikrimizi belirtelim. Neden güvenmiyoruz? Bu sağlıklı bir yükseliş olmadı. Şöyle küçük bir akümülasyon sonrasında yükseldi ama şurada bir boşluk kaldı. İşte bu boşluk bir süre sonra dolması gerekiyor. Ve genelde bu boşluklarda fiyat ne yapıyor? Dönerek bunları tamamlıyor arkadaşlar. Peki fiyat nasıl hareket edebilir? Ve güvenmememizin başka sebepleri de var. Mesela bir tanesi de bakın kontratların, açılan kontratların sürekli aşağı doğru geliyor ve düşüyor olması. Bu bizi ne yapıyor? Bizi şüpheye düşürüyor. Acaba bu yükseliş sahte olabilir mi? Böyle daha büyük bir zaman aralığında haftalıkta bakarsak, bakın şurada mesela büyük bir eğer formasyon çizecekse burası bir omuz, şurası bir baş kısmı. Eğer bir daha gelirse ki buradaki boşluk dolmuş olur. Burada da bir ne yapacak? Omuz. O zaman topo görünümü olursa ve fiyatın daha fazla düşmeyeceğini anlarsak o zaman diyeceğiz ki tamam, burası bir diptir sayabiliriz ve buradan işlem almaya devam edebiliriz. Tabii önceki ben şurada 9.000'i 11.000'i bekliyordum. Burada bakın şöyle bir birikim, yükseliş, onay ve büyük mega boğa. Şimdi burada öyle bir birikim, şöyle küçük bir birikim var ve açılan kontratlara baktığımızda kontratlar bakın düşüyor olması gerçekten hiç güzel bir görüntü vermiyor. Şöyle bakın daha da hatta 4 saatlikte baktığınızda daha net görebilirsiniz. Şurada kontrat, bakın fiyat yukarı çıkarken kontratlar kapanıyor. Yani market maker pozisyonlarını kapatıyor. Büyük para pozisyonlarını kapatıyor. Artık diyor ki ben karımı aldım, çıkıyorum. Peki buradan sonra ne oluyor? Buradan sonra gelen dirençlerde bakın mesela şurası bir high seviyesi. Burası 25.200 önemli bir direnç. Yine burası bir dirençti. Buradan satışını yedi. Bakın hemen bir fitil attı ve aşağı geldi. Buralarda eğer bir fiyatın zayıflaması ya market dönüşü olduğunda fiyat tekrar aşağı seviyelere geliyor. Çünkü artık aşağıda tutacak büyük para yok. Yani destek verecek para yok. İşte böyle bir sıkıntı var. O yüzden ben fiyatın böyle buradan hemen döneceğini düşünmüyorum. Yine büyük mesela aylık bakalım, aylık. Aylıkta çok büyük yüksek bir gerçekten yeşil mum gelmiş. Ve yeşil mum şöyle 17.000 önceki düşüş mumu yani dibi 17.000 diyebiliriz. 17.000'ler bizim için önemli. Yine şöyle bakın günlükte buradaki boşluk dolması lazım. Bu seviyelerde yine 17.000'e geliyor. Bu dolduğu zaman ya da buradaki desteği almaya çalıştığı zaman 17.800'lere geliyor. Buralar önemli seviyeler olacak bizler için. Fiyat eğer hemen döner mi dönmez mi? Şöyle bir saat diye bakalım. Şöyle bakın burada hemen fitil atıp aşağı döndü. Eğer burada bir olası market dönüşünde şuradaki boşluğu almak isteyecek. Bakın burada bir boşluk var. Yani fiyat şuradan küçük bir şöyle bir hareket olduğunda burayı almak isteyebilir. Burası önemli. Burası da 21.700'ler. Orada verecek karar da önemli. Çünkü eğer buradan ciddi bir satıcı bulamazsa satıcının olmadığı yerde fiyat ne yapacak? Zayıf bir şekilde yukarı gitmeye devam edecek. Çünkü satıcı yok. Ama satıcı gelirse fiyat aşağı doğru ne yapacak? Kanamaya devam edecek. Burada şu an satıcı, güçlü bir satıcı yok. O yüzden güçsüz, zayıf bir şekilde de olsa yukarı gitmeye, ittirmeye devam ediyorlar. Belki 25.200'e kadar gitmeye devam edecektir. Peki arkadaşlar, şu zaten 0.5 seviyesi, Fibo'nun 0.5 seviyesi 20.300'ün altına indiği an yukarı çıkışı, bakın şu bölgenin altına indiği an yukarı çıkışı bir short fırsatı olacak ve buradan çok sert bir şekilde düşüş beklenebilecek. Bu da bizim için çok önemli bir
ne yapacak? Fiyat takibi açısından ve kazanç açısından çok önemli bir nokta oluyor. Eğer olur da 25.000 üzerinde kapanırsa 28.000'deki gap kapanır ve o zaman dediğim gibi büyük tobo formasyonu haftalıkta bekleyebiliriz. Yine beklediğim seviyelerden bir tanesi o 40.000 civarındaki buradaki satıcı. Bu satıcı önemli. Daha önce diğer coinlerde de buradan çok sert bir şekilde satıcı olduğunu gördüm. Mesela BNB'ye bakabiliriz. Bakın BNB'de de aynı yerde aynı yani bu satıcı bölgesinde çok sert bir satış yedi. Eğer Bitcoin oraya gelirse ciddi bir satıcı olduğunu düşünüyorum o bölgede. Mesela 32 bakın eksi 32 %32 düşmüş oradan. Bitcoin'de de o bölge mevcut. 40.000 civarı. Evet. Şöyle şimdi Solana'ya bakalım. Solana çok sert düştü FTX olaylarından sonra. Daha sonra yine hiç sağlam bir düzeltme vermeden çok hızlı bir şekilde küçük küçük düzeltmeler, birikimlerle yoluna devam etti ve şuradan 8 lira dolarlardan 24 dolarlara kadar çıktı. Güçlü bir satıcı bölgesi aslında burası. Yani buraya geldiğinde nasıl bir hareket edeceği önemli. Burada da biz ne görüyoruz? Bakın satıcılar yok ve fiyat satıcı olmadığı için yukarı gidiyor. Ama market bakın pozisyonlarını kapatıyor. Artık burada long taşıyanlar artık ne yapıyor? Yok yani artık pozisyonlarını kapatmış. Bu ne anlama geliyor? Dediğim gibi eğer burada bir market kırılımı geldiğinde buradan bir fiyat zayıfladığında zayıflama emaresi gösterdiğinde fiyat direkt aşağılara gelecek. Önce 18 daha sonra da şuradaki birikim bölgesini bekliyor olacağım. Bitcoin ile beraber bunlar da çok sert bir şekilde düşeceğini düşünüyorum. Tabii bu benim sadece kendi görüşüm. Mesela Gala var. Gala çok sert bir şekilde herkesi shortlayanlar likit ederek %234 yükseldi. Gala'da yukarıda çok güçlü bir satıcının birikimin olduğunu düşündüğüm yer var. 69 seviyesi. Buraya gelir mi bilmiyorum. Ama eğer şuradaki kırmızı mum kaybedilirse Gala'da bakın şöyle bir hareket olursa o zaman ciddi bir şekilde ne yapacak? Gelecek ve buraları dolduracak. Yani şu seviye şuradaki birikim buraya ne yapacak? Ulaşacak. Bunu da bu şekilde short için fırsat bekliyorum. Neden? Çünkü buradaki longlar bakın longlar artık pozisyon kapandı. Market maker buradaki pozisyonlarını kapattı. Bu yüzden düşüş daha benim için düşüş pozisyonu almak daha güvenli. Yükseliş pozisyonu almak şu anda tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kriptolarda durum böyle. Yükselişler artık ne oldu? Yakında tamamlamak üzere artık doldu sayılabilir. Yani bu ay mesela Ocak ayını yeşil kapatır. Şubat ayında acaba bir düzeltme gelir mi diye mesela aylık mumlarda da inceleme yapabilirsiniz. Haftalık mumlarda da ve fiyat boşluklarına, fiyat dengesizliklerine dikkat edin. Yine bakın şurada Bitcoin vadelilerde bir boşluğumuz var. Bakın burası hangi seviye? Burası 20.400 seviyesi. Burada bir boşluk var. Bu boşluk dolar yani elbet dolar arkadaşlar. Ben bu boşlukların çoğu kez dolduğunu gördüm. İşte yukarıda beklediğim 28.500 seviyesinde de boşluk var. Ve bu boşluk daha dolmadı. Acaba yani daha sonra yükselir mi dolduracak yoksa bu şekilde satıcı olmadığı için böyle zayıf bir şekilde yukarı giderek burayı artık doldurup ondan sonra mı düşecek aşağıda da boşluklar var. Çünkü 11.000'de 9.900'de yani dolmayabilir ama yüksek ihtimalle bunlar doluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Yine burada da beklediğimiz seviye bakın aynı yerlerde. Böyle burada dolarsa zaten buradaki imbalansı da alır. Ondan sonra yükselir. Bu şekilde fiyat takiplerine dikkat edin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalınız. Diğer videolar BIST ve altın, gümüş gibi burada Amerikan borsaları gibi videolar daha sonra gelecek. Sağlıcakla kalınız.